Hedefin bilgi olduğu bir okuma döneminin daha sonuna geldik. 2021 yılında sizlere elimden geldiğince en doğru kitapları önermeye ve ilginizi çekmesi için de en doğru şekilde aktarmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum bilinmez fakat bu sene sizlere 100'den fazla kitap önerisinde bulundum. Umarım tavsiyelerimden kitap alıp da pişman olan olmamıştır. Sıra yılın belki de en önemli içeriğine geldi. Bugün 2021 yılında ülkemiz hangi kitapları en çok okumuş ya da kitaplığına eklemiş? Bunlara hep beraber bakacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda internet üzerinden satılan kitaplarla derliyorum bu listeyi. Fakat geçtiğimiz yıla oranla daha fazla kaynak kullanarak en doğru listeye ulaşmaya çalıştım. Bu yıl listeye giren kitapların bir kısmı geçen yılda listeye girmişti. Bunun en büyük sebeplerinden biri okulların öğrencilere zorunlu tutmaları. Listenin numara sıralaması %100 doğru olmayacaktır ama kitapların büyük oranda ilk 20'de olduğuna inancım tam. Ben belirli puanlamalar üzerinden ilerledim ve doğal olarak da en sık kullanılan sitelerin puanlarını az kullanılan sitelere göre daha yüksek belirledim. Bu listeden siz kaç tane kitap okudunuz? Bunu yorum bölümünde paylaşmanızı istiyorum. Benim okuduğum kitap sayısı 15. Sizin sayınızda merakla bekliyor olacağım. Artık lafı daha fazla uzatmadan bu yıl hangi kitaplar en çok okunmuş bunlara bir bakalım. 20 numara. Büyük Rus yazar Anton Çehov'un Ölüm ve Ölümsüzlüğü, gerçek mutluluğu, maddeyi, acıyı, yalnızlığı ve adaleti sorguladığı 6. Koğuş kitabı 60 sayfalık felsefi kurgu kitabıdır. Akıl hastanesinin 6. koğuşunda yatan eğitimli adam Ivan Dimitrich ile akıl hastanesinin doktoru Andrei Yefimovich'in yaşamları üzerinden şekillenen kurgu, gerek psikolojik gerekse de sosyolojik tespitleriyle zamanın çok ötesinde bir eserdir. 19 numara. Hermann Hesse'nin en çok okunan Siddhartha kitabı şiirsel anlatısıyla Siddhartha adındaki genç bir adamın benliğindeki sırrı ve ruhundaki özgürlüğü bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Sahip olduğu her şeyi geride bırakarak yakın dostu Govinda ile çıktıkları bu yolculukta birçok insanla tanışıp yaşam hakkında çok farklı deneyimler elde eder. Erdemli bir insan olmak ve gerçek bilgiye ulaşmak için fedakarlıklar yapan bu genç adamın ilham verici hikayesi Simyacı kitabında olduğu gibi eylemlerin değeri hakkında birçok fikir veriyor. 18 numara. Distopya romanları içerisindeki en önemli eserlerden biri olan Ray Bradbury'nin kaleme aldığı Fahrenheit 451, Montek adındaki bir itfaiyecinin yaşamından okura aktarılmaktadır. Fakat romandaki itfaiyecilerin asıl görevi yangın söndürmek değildir, kitap yakmaktır. İnsanların zihnen robotlaştırıldığı bir evrende geçen bu hikaye, Montek'in yakın komşusu sayesinde kitaplara duyduğu ilgiyle derinleşir ve bu adam acınası yaşamını sorgulamaya başladığında içinde yaşadığı dünya hakkında fikir edinmeye başlar. 17 numara. Türk Edebiyatı'nın en çok okunan kitabı Kürk Mantolu Madonna, babasının isteği üzerine Berlin'e çalışmaya giden Raif Efendi'nin hikayesini anlatmakta. Burada bir sanat galerisinde gördüğü Kürk Mantolu Madonna resmindeki kadın Maria Puder ile yaşadığı aşk hikayesini kendi el yazmalarından okuyoruz. Hayatta hep ezik olarak görülen Raif Efendi'nin ömründe yaşadığı en güzel anlarını anlatan kitap, saf ve masum bir aşkın dünyadaki en zıt karakterli insanları nasıl bir araya getirdiğini gördüğümüz eşsiz bir başyapıttır. 16 numara. Pandeminin verdiği etkiyle geçen sene olduğu gibi bu sene de listeye giren Saramago'nun Körlük kitabı, distopik bir dünyada geçen oldukça sarsıcı bir roman. Bilinmeyen bir yerde başlayan beyaz körlük salgınının insanlığın sürüklediği rezalet bir yaşama odaklanmakta. Yine yazarın kendi zor okunan tarzıyla kaleme aldığı bu kitap, günümüz toplumunun da içinde bulunduğu durumu yarattığı enfes kurgusuyla ince ince eleştirir. Saramago bu kitabında ortaya bir insanlık tanımı çıkarır ve bunu acımasızlık ve çıkarcılık ekseninde ortaya koyar. 15 numara. Çocuk ve gençlik romanları içerisinde en sevdiğim kitaplardan biri olan Michael Ende'in Momo kitabı, zamanın kıymetini bilemeyen herkese yazılmış bir hikayedir. Terk edilmiş bir tiyatrodaki küçük bir oyukta yaşayan Momo adlı çocuğun insanların en verimli ve en güzel vakitlerinden çalıp onları köle gibi çalıştıran duman adamlara karşı giriştiği mücadeleyi anlatmakta. Bugünlerimizde bize harika dersler veren Momo, sürükleyici hikayesiyle mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. 14 numara. Fransız yazar Exupéry'nin dünyada en çok satan çocuk hikayesi Küçük Prens, ülkemizde her yıl mutlaka çok satanlar listesine giriyor. Kitap, Sahra çölüne düşen bir pilotun Küçük Prens'le karşılaşmasıyla başlıyor ve Küçük Prens'in kendi dünyasından bugünkü yaşama dair muazzam tespitler barındırıyor. Her zaman başucu eseri olarak yanınızda bulundurabileceğiniz küçük ama derin bir kitaptır. Üzerinde yüzlerce makale yazılıp incelenmiş ve felsefesi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Muhakkak okunması gereken kitaplardan bir tanesi. 13 numara.
Orhan Pamuk'un 23 Mart tarihinde yayınlanan Veba Geceleri romanı 1900 ila 1901 yıllarında Girit, Kıbrıs, Rodos civarında hayali bir Osmanlı vilayet olan Minger Adası'nda 2. Abdülhamit döneminde geçmekteymiş. Minger Adası'nda 1894'ten itibaren doğudan gelen 3. veba salgınının halk üzerinde bıraktığı etkiyle Osmanlı döneminin çöküşünde yaşanan olaylar anlatılıyormuş. Henüz okumadığım için herhangi bir fikir beyan edemiyorum. 12 numara. Türk tarihçi İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı denemesi, kendi yaşamından elde ettiği tecrübeleri herkesle paylaştığı bir kitap. Zamanı değerlendirmenin en etkili yollarını, kişisel gelişimine katkı sağlama konusunda nasıl çalışılmasını ve olası sorunlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini anlattığı kişisel gelişim alanında yazılmış öğütlerden oluşmakta. Hayatının her alanında bilgiyi ve ilmi yol belirlemiş bir insanın tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorsanız okumanızı önerebilirim. 11 numara. Paulo Coelho'nun dünya çapında da çok satan romanı Simyacı, Endülüs çoban Santiago'nun rüyasından yola çıkarak kişisel menkıbesini aramaya koyulduğu masal tadında bir kitaptır. Mısır piramitlerine yaptığı yolculuğun öncesinde ve sonrasında tanıştığı insanlardan çok şey öğrenip bir de bu yolculuk esnasında aşık olan genç adamın ilham verici hikayesi anlatılmakta. Felsefi kurgu barındıran bu kitap yeni okurlar için ilk tercih edilmesi gereken muazzam bir modern klasiktir. 10 numara. Amerikalı yazar Madeline Miller'ın Ben Kirke adlı romanı mitolojik çağlarda geçen epik bir hikayedir. Yunan mitolojisinde yer alan Kirke adlı büyücünün yeniden kurgulanan yaşam öyküsüyle hiç mitoloji bilmeyenlerin bile rahatça okuyup fikir edinebildiği söylenen ve çok beğenilen bir kitap. Henüz okumadığım için herhangi bir yorumda bulunamıyorum. 9 numara. Gabriel Garcia Marquez'in en çok okunan novellası Kırmızı Pazartesi, Santiago Nasar adındaki genç bir adamın ölümü üzerine kurgulanmıştır. Bir toplum eleştirisi olan kitap, bu genç adamın öldürüleceği herkes tarafından bilinmesine rağmen hiç kimsenin bir şey yapmadığı ve görmezden geldiği bir cinayetin oluşma aşamasını anlatır. Bir yozlaşma hikayesi olan bu küçük kitap, okuruna kişisel sorgulamayı mümkün kılmakla birlikte ahlak konusunda derin düşünmesine olanak sağlıyor. 8 numara. İngiliz yazar William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı, sayıları tam olarak bilinmeyen bir grup çocuğun ıssız bir adada mahsur kalma hikayesini ele alır. Günümüzde masumiyetin simgesi olarak gösterilen çocukların ölüm ve yaşam ekseninde hayatta kalmak ve gücü elinde bulundurmak için gerektiğinde acımasızlığa başvurduğunu ve kötülük olgusunun da insanın genlerinde hep var olduğunu anlatan muazzam bir eserdir. Mini bir dünya portresini ada ile gösteren yazar, tarihin en önemli kurgularından birine imza atmıştır. 7 numara. Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabı da henüz okumadığım kitaplardan bir tanesi. Arka kapak yazısından anladığım kadarıyla Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiserlik yapan Yıldız Karasu ve yardımcısının Berlin'den Bergama'ya kadar uzanan maceralarını konu alıyor ve kitap mitolojiyle harmanlanıyor. 6 numara. Geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? Güçlü bir Yaşam için Öneriler kitabı, adından da anlaşılacağı üzere kişisel gelişim üzerine kaleme alınmış bir kitaptır. Doğan Cüceloğlu'nun Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşan ve rehber niteliği olduğu iddia edilen kitap, zorluklarla başa çıkmaya ve içindeki gücü keşfetmeye var mısın sorusunu soruyormuş. Yine okumadığım kitaplardan olduğu için fikir beyan edemiyorum. 5 numara. Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu kitabı son yıllarda hep gündemde olan göçmenlik sorunuyla ilgili kurgusal bir roman. Baş karakterler Mustafa, Mesude ve bebekleri Samir üzerinden anlatılan hikaye yine son yıllarda haddi aşan rant sorununu ele almasıyla çok yönlü bir roman olma iddiası taşıyor. Bu kitabı da henüz okumadığım için herhangi bir fikir beyan edemiyorum. 4 numara. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü kitabı, birebir şahit olduğu idam sahnesinden sonra kaleme aldığı sarsıcı bir kitap. Yazar Grene Meydanı'nda görmüştü bu durumu ve bir adamın idamdan önce neler hissedebileceğini, neler düşünebileceğini ve nasıl bir psikolojide olacağını anlatmaya çalıştığı muazzam bir kitap. Böylece yazar idam cezalarına olan karşı tavrını da bu eserinde dile getirerek toplumu ilgilendiren meselelerden hiçbir zaman kaçmadığını da göstermiştir. 3 numara. İngiliz yazar George Orwell'in 1984 kitabı Cehaletin Güç, özgürlüğün ise insanları tutsak eden bir düşünce olduğuna inanan partinin yönettiği bir ülkede geçen distopik bir roman. Geleceğe dair insanlara uyarı niteliği taşıyan bu eserin hem dünyada hem de ülkemizde çok satmasının sebebi insanların yönetimler tarafından baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmasından kaynaklanıyor.
sürekli Big Brother tarafından izlenen insanların robotlaştığı bu evrende yönetimler tarafından yaratılan korku toplumunun portresi çizilmiştir. 2 numara. Brezilyalı yazar Vasconcelos'un tüm dünyada çok satan romanı Şeker Portakalı, hayaller kurmayı seven, yaramaz ve oldukça zeki bir çocuk olan Zeze'nin hüzünlü yaşamını ele almakta. Yoksul bir ailede büyüyen bu çocuk, portakal fideniyle dost olacak kadar masumdur fakat ailesi ve çevresi onun kadar masum değildir. 5 yaşında bir çocuğun maruz kaldığı şiddete rağmen içinde beslediği umut ve sevgiyi gördükçe aile ve toplum üzerinde uzun uzun düşündürecek kadar muazzam bir klasik okuduğunuzu anlayacaksınız. 1 numara. George Orwell'in bir diğer distopik türde yazdığı Hayvan Çiftliği kitabı bir çiftlikte yaşanan devrim üzerine kurgulanmıştır. Emeklerinin sömürülmesine daha fazla tahammül edemeyen çiftlik hayvanları örgütlenerek eşit koşullarda yaşamak kaydıyla çiftlikteki yönetimi zorla devralırlar fakat eşitlik kavramı günümüz medeniyetlerinde de olduğu gibi burada da teoride kalmıştır ve gücü eline alan domuzlar diğer hayvanların zayıflıklarından yararlanarak bize gerçek dünya hakkında fikir aşılamışlardır.